Avlarının peşinden canını dişine takarak koşan bu hayvanlar koşarken sadece o avını yakalamayı düşünmez. Aynı zamanda kafasında o avı yakalamak için koşma süresini ve bu sürede harcayacağı enerjiyi avının cüssesine göre hesaplar. Şöyle ki bir tavşanın peşinden koştuğu süre ile bir ceylanın peşinden koştuğu süre aynı değildir. Pumalar koşarken harcadığı enerji miktarının avdan elde edeceği enerji miktarını geçtiğini anladığı anda koşmayı bırakır. Mesela puma 500 metre ötede duran tavşanı avlamak istemez. Çünkü tavşan da kaçmak için bir 500 metre daha koşarsa onu yakalayacağı 1 kilometre pumanın 2000 kalori harcayacağı, tavşanı yediği zaman da ondan 1000 kalori alacağı anlamına gelir. Pumamız da bunu avını gördüğü andan itibaren genetik birikimi sayesinde hesaplar. Ama eğer o 500 metre ötede duran av ceylansa, aptal puma sendromu ise bunun tam zıttını yapan, fazla enerjiyi ceylanın peşinde harcamak varken bir tavşan için heba eden insanlara söylenen bir deyimdir. Çünkü aptal puma yoktur. Biraz daha geniş bir şekilde açıklayayım. En ufak şeyleri elde etmek için ömrünün büyük bir kısmını harcayan insanlar için kullanılıyor bu deyim. Peşinden koştuğunuz şeye harcayacağınız enerji, o şeyi elde ettikten sonra sağlayacağı enerjiden fazlaysa bir yerden sonra o hedefinizi kovalamayı bırakmanız gerekir. Sorulması gereken şey, kazancım harcadığım emeğe değecek mi olmalıyken hırs veya inat yüzünden kendilerini zarara sokup sonucu ne olursa olsun onu elde etmeliyim düşüncesinde olunmaması gerekir. Başarı kavramının içinde, hatta bence belki de en önemli yerinde harcanan enerji ve elde edilen sonuç arasındaki ilişki vardır. Plansız bir şekilde belirlenen hedeflerin peşinden ısrarla koştuğumuzda en büyük kaybın zaman ve bunun da telafi edilemez olacağı aklımızdan çıkıyor. Psikolojide irade hürlüğü kavramı vardır. İnsanlar istediğini seçmekte özgürlerdir. Ceylan dururken tavşanın seçilmesi de bu irade hürlüğündendir. Ceylan ve tavşan seçeneklerine olan yönelimimizden dolayı insanlar bazı sınıflandırmalara girebilir. Ki bu pek doğaldır. Neticede hayatın %10 başımıza gelenler, %90 da bu başımıza gelenlere verdiğimiz tepkilerle alakalı olduğu söylenir. Doğruyu ve değerli olanı seçmeyen insanlar, içgüdüsü ve zekası ile hareket eden bir hayvan olan puma kadar tutarlı davranmıyorlar. Tabii ki de hayatta her şeyi hesaplayarak olmaz ki en güzel öğrenme yöntemi de hata yapmaktır. Bu da doğasında vardır zaten insanın. Ama bir birimlik fayda için 10 birimlik enerji sarf ettikten sonra ah vah edip keşke yapmasaydım demeniz geçen zamanı değiştirmiyor. Tam da bu yüzden bazı hataların ve hesapsızlıkların bedeli çok ağır olur. Ve bu bedeli de tavşanı seçtiğiniz andan itibaren geçen ömrünüzle ödersiniz.